Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İşte her görenin çok beğendiği ve ben de istiyorum dediği dantel eteğim. Nihayet bugün birlikte bu dantel eteği çalışmaya başlıyoruz. Ben şu anda bu eteğin farklı bir renk çalışmasına başladım. Ve SB'den bir etek çalışması yapacağım. Bütün aşamaları hep birlikte göreceğiz. Öncelikle ihtiyacımız olan malzemeleri tanıtayım size. Bu etek için Alize Diva ip kullanıyorum. Ve S beden için 5, diğer bedenler için de 6 bobin ipe ihtiyacımız var. Tığ numaramı da şöyle söyleyeyim. Aşamalı olarak değiştiriyorum tığ numaramı. Başlangıçta hem kemer çalışması için hem de ilk sıralar için 1.90 milimetre bir, yani bir numara bir tığ kullanacağım. Öncelikle kemer çalışmasını bitirdim. Daha önce bunu bir video halinde esnek kemer çalışması olarak kanalımda paylaşmıştım. Yapımını orada bulabilirsiniz. Ölçerek çalışıyoruz. 32,5 santim, yani 65 santim bel ölçümüz var. Esnetilmemiş kemer olarak. Bunu esnettiğimiz zaman 10-15 santim kadar esneyecek ve bir giyim kolaylığı sağlayacak. Çünkü fermuarsız olarak çalışıyoruz örgülerimizi. İlk sıra çalışmasıyla örnek kurulumuna başlayalım. İlk trabzanım için 3 tane zincir çekiyorum öncelikle. Bunu trabzan kabul ettiğimiz için dört tane daha zincir çekeceğim. 2, 3 ve 4. Üzerine sararak, şunları diş olarak görürsek eğer, şu bir diş atlayarak ara noktaya ilk trabzanımı çalışacağım. Yine 4 zincir çekiyorum. Bir diş atlıyorum ve hemen dibine batıyorum. Tek kat olarak batmamaya özen gösterelim. Şöyle 2 kat ayarlamaya çalışayım. Ve ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Sıra sonuna geldiğimde 4 zincir çekmiyorum. Şöyle yapacağım. 2 zincir. Üzerine sararak bir trabzanla
Üçüncü zincire batıyorum ve trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde sıramı bitirdim. Şimdi 1 2 3 zincir, ikinci sıraya başladım. Üzerine sararak iki tane trabzanım oldu. 2 zincir, üzerine sararak aynı noktaya yine 2 tane trabzan çalışıyorum. Dört zincir çekerek bir boşluk bırakıyorum ve şu noktaya iki zincir, aynı noktaya iki trabzan, dört zincir, bir boşluk, iki zincir, dört zincir, bir boşluk, iki zincir, iki trabzan ve dört zincir, bir boşluk, bir sonraki kutucuğa iki trabzan, iki zincir ve iki trabzan. Bu sırayı da bu şekilde bitiriyoruz. Sıra sonuna geldim ve yine sıra sonunda iki zincir, ve şu şekilde bir trabzan çalışmasıyla sırayı bitiriyorum. Bir sonraki sıra için 1 2 3 zincir, 4 zincir daha ve orta noktaya bir trabzan çalışıyorum. 4 zincir, ve orta noktaya boşluğa bir trabzan, 4 zincir, tepe noktaya 4 zincir, boşluğa 4 zincir, orta noktaya bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Dördüncü sıraya başlıyoruz. Yine 3 zincirle sıramı başlatıyorum ve bunu bir trabzan olarak kabul ediyorum.
4 zincir çekiyorum. Bir sonraki boşluğa bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum ve aynı noktaya bir trabzan daha. 4 zincir ve bir sonraki kutucuğa bir trabzan daha. Şu şekilde. Şimdi 7 zincir çekeceğim. Ve bir kutucuk atlatarak bir sonrakine bir trabzan çalışacağım. 4 zincir, bir sonraki kutucuğa bir trabzan, 2 zincir, aynı noktaya bir trabzan daha. 4 zincir, bir sonraki kutucuğa bir trabzan, 7 zincir, bir boşluk atlatıyorum, bir sonrakine bir trabzan, 4 zincir, iki zincir, aynı noktaya bir trabzan daha, 4 zincir, bir sonraki kutucuğa bir trabzan. Bu sıra çalışmasını da bu şekilde devam ettiriyoruz. 5. sıraya başlıyorum. 7 zincir çekerek şu noktaya battım ve 4. sırayı bitirdim. Şimdi 5 tane zincir çekeceğim. 3, 4, 5 ve buradaki V çalışmasının aynısını tekrar yapıyorum. 2 zincir aynı noktaya, 5 zincir ve şu boşluğa sık iğne çalışması yapacağım. Üzerine sarmadan 6 tane. Beş zincir, aynı çalışma, 2 zincir, 5 zincir ve sık iğne çalışması, 6 tane sık iğne üzerine sarmadan. Beş zincir üzerine sararak, 2 zincir, 5 zincir, 6 tane sık iğne. Beş zincir, beş zincir,
6 sık iğne ve 5 zincir olarak yine devam ediyoruz. Altıncı sıraya başlıyoruz arkadaşlar. Yine 5 zincir. Buradaki örgümüzü aynen devam ettiriyoruz. V şeklimizi oluşturuyoruz. 2 zincir. Trabzan. Yine 5 zincir. Şimdi buradaki 6 tane sık iğnenin üzerine trabzan çalışması yapacağım. Bir, iki, üç. 3 zincir çekiyorum. Ve tekrar 3 tane trabzan çalışacağım. 1 2 3 5 zincir çekiyorum. V çalışması. 2 zincir. Trabzan. 5 zincir. Trabzan. 1 2 3 ve 3 zincir. Bir, iki ve 3 trabzan. Yine 5 zincir. Ve çalışmamız ve bu şekilde tekrar eden bir sıra. Yedinci sırayı başlatıyorum. Yine 5 zincir çektim. Ve buradaki çalışmayı aynen devam ettiriyorum. 2 zincir. 5 zincir. Ve yine trabzanların tepe noktasına birer tane trabzan çalışacağım. 1 2 3 ve bir de boşluğa trabzan çalışıyorum. 4 sıra trabzan oldu böylelikle. 3 zincir çekiyorum ve yine boşluğa bir trabzan, 2 3 ve 4, 5 zincir, ve çalışması aynen devam. 2 zincir, 5 zincir,
Bu şekilde tekrar eden bir çalışma yapıyoruz. 8. sıraya başlıyorum. Yine 5 zincir çektim. Buradaki aynı şekli devam ettiriyorum. 2 zincir, bir trabzan, 5 zincir, ve şu noktaya üzerine sarmadan 5 zincirimi sabitliyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Üzerine sararak bir trabzan atlatıp ikincisine bir trabzan çalışıyorum. 2 zincir çekiyorum. Orta noktaya bir V çalışması yapacağım. 2 zincir. Aynı noktaya bir trabzan daha. 2 zincir. Bir trabzan atlatıp şu noktaya bir trabzan, 2 zincir ve üzerine sarmadan beş zincir, beş zincir, iki zincir, iki zincir, iki zincir, iki zincir, bir atlatarak iki zincir ve üzerine sarmadan bu sırayı da bu döngüde tamamlıyoruz. Şimdi 9. sıraya başlıyorum. Yine 5 tane zincir çektim ve buradaki V'yi devam ettiriyorum bu sırada da. Bir trabzan, 2 zincir. Yine bir trabzan. Şimdi 7 tane zincir çekeceğim. Yedi. Ve şu tepe noktaya üçlü blok trabzan çalışmamı yapacağım. 1 2 3 7 zincir, burayı aynen devam ettiriyorum. 2 zincir, aynı noktaya trabzan, 7 zincir, üçlü blok trabzan, bu sıramızda bu döngüyle tamamlıyoruz. 9. sırayı şu şekilde 7 zinciri V'nin göbeğine sabitleyerek bitirdim. Şimdi 10. sıraya başlayacağım. 5 tane zincir çekiyorum. Bir trabzan, iki zincir, aynı noktaya bir tane daha V yapıyorum.
Bu sırada tek olan V'leri 2 adete çıkardık. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. Ve üçlü bloğun yanına, boşluğa 2 tane trabzan çalışıyorum. 1 2 5 zincir. Yine diğer yana da 2 tane trabzan. Beş zincir. Burada V'yi, bir olan V'yi 2'ye çıkarıyorum. 2 zincir. Zincir, yine 5 zincir, iki trabzan, 5 zincir, 2 trabzan, ve bu döngüde bu sırayı devam ettiriyorum. Beş zinciri 1 2 3. zincire üzerine sarmadan batarak sabitliyorum ve 10. sırayı bitiriyorum. Şu ana kadar 1.90 milimetre bir tığ kullanmıştım başlangıçtan itibaren. Şimdi artık bu sırada tığ numaramı değiştireceğim. Biraz daha büyük bir tığ numarası kullanacağım. Böyle yapmamın gerekçesi şu: akışkan bir ip ve uzun bir etek örgüde eğer burayı büyük bir tığ ile çalışsaydım aşağıya doğru örgü kendini çektiğinde burada çok gevşek bir görüntü oluşacaktı. Yani bu bölgenin eteğin ağırlığını taşıyan bir bölge olması gerekiyordu ve güçlü olması gerekiyordu. O nedenle ince numara bir tığ kullandım. Bundan sonra bu tığla devam edeceğim örgüme. 2.75 mm 4,5 numara bir tığ. 11. sıramı başlatıyorum. Yine burada V'ler devam edecek ama 2 V'nin arasına 2 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5 zincir. V çalışmamı yapıyorum. 2 zincir. Yine bir V çalışması. 2 zincir. Ve şimdi 6 tane zincir çekeceğim. Şu noktaya 5 tane sık iğne çalışması yapacağım. Altı zincir. V'lerin arasına 2 zincir çekerek devam edeceğim. 2 zincir. 2 zincir. 6 zincir. 2, 3, 4, 5 tane sık iğne çalışması. 6 zincir. Ve yine V'lerin arasına 2 zincir yaparak örgüme devam ediyorum. Bu sırada da bu çalışmayı devam ettiriyoruz.
11. sırayı 6 zincirimi V'nin orta noktasına sabitleyerek bitirdim. Şimdi 12. sıraya başlayacağım. 12. sırada yine 2 tane V açılarak devam edecek ve arasına bir tane trabzan çalışacağım. 2 3 4 5 zincir. Yine V çalışmamı yapıyorum. 2 zincir ve ortaya tek bir trabzan. 2 zincir. Yine V çalışmamı yapıyorum. Altı zincir ve sık iğnelerin üzerine bir önceki sırada 5 tane çalışmıştım. Şimdi eksilterek çalışacağım. Yanlış bir noktaya battım. Şöyle 4 tane sık iğne yapıyorum. Altı zincir. Yine V çalışmamı yapıyorum. 2 zincir. Ortaya bir trabzan. 2 zincir ve V çalışması. Altı zincir ve 4 tane sık iğne çalışması. Burada küçük bir örümcek görüntüsü olacak. 6 zincir ve yine V çalışması. Bu sırayı da bu şekilde devam ettiriyoruz. On ikinci sırayı da bu şekilde bitirdim. Yine sabitledim V'nin köşesine. Bir kaydırma yapacağım. 5 zincirle yine bir V yapıyorum. 2 zincir. Trabzanın ortasına da bir V çalışması yapacağım. İki zincir. Yine 6 zincir. Ve bu kez 3 tane sık iğne çalışacağım. Bir önceki sırada 4'tü. Her sırada bir eksilterek çalışıyorum. 3 6 zincir. İki zincir. 2 zincir. Yine bir V çalışması. İki zincir. Yine bir V çalışması. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. 14. sıradayız. Şekillenmeye başladı örümceklerimiz. Ve burada bir yelpazemiz olacak. Yelpaze şeklimizde ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Yine V'mizi yaptık. V'lerin üstüne. Kaz ayağı diyorum aslında ben bunlara. 3 zincir çekiyorum.
Ve buradaki kaz ayağımın üzerine sarmadan üzerine sabitliyorum zincirimi. 3 zincir, orta noktaya bir köprü yapıyorum. 3 zincir, trabzanın tepe noktasına batarak bir köprü daha, 2 tane köprü oluşturdum şu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Yine kaz ayağımı oluşturuyorum. 2 zincir ve yine kaz ayağı. Altı zincir ve eksiltmeye devam ediyoruz. Çileğimizin üzerinde 6 zincir ve sıramızı bitirerek sabitliyoruz. Bir kaydırma yaptım. Kaçıncı sıraya geçtik? 15. sıradayım şu anda. Yine kaz ayağıma devam ediyorum. 5 zincirle başlıyorum 15. sıraya. Üç zincir ve köprülerimin üzerine kaz ayağı çalışması yapacağım. 2 zincir, iki zincir, üç zincir, yine kaz ayağı çalışması. Beş zincir ve son eksiltmemi yapıyorum. Çileğin üzerine 5 zincir, kaz ayağı çalışması, 2 zincir, üç zincir, kaz ayağı, iki zincir, kaz ayağı, üç zincir, yine kaz ayağı. Evet, bu sıramızda bu şekilde devam ediyor. Ve artık desenimiz iyice şekillenmeye başladı. 16. sırayı yapıyorum. Bu sırada yelpazemizi iyice genişletirken çileğimizi de kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir, kaz ayağımız, 2 zincir ve çileği tamamen kapatıyoruz. Zincir çekmeden bir kaz ayağı daha yapıyorum. 2 zincir,
şekilde çileğimizi kapattık. 3 zincir ve yelpazemizi daha da genişletiyoruz. Buradaki her trabzanın tepe noktasına bir tane kaz ayağı çalışacağım. 2 zincir, zincir çekmeden bir sonraki trabzana 2 zincir, aynı noktaya zincir çekmeden bir sonraki trabzana 2 zincir, aynı noktaya 4 tane kaz ayağı çalışıyorum. Evet, 3 zincir, yine kaz ayağı aynı noktaya 2 zincir, ve sıra sonunda çileğin tepe noktasını birbirine sabitleyerek kapattım. Ve 17. sıradayım. Şimdi artık çileğimiz kapandı. Yelpazemizi genişletiyoruz. Beş zincir çektim ve kaz ayağımın tepesine üzerine sarmadan battım. 2 zincir çekiyorum. Bütün kaz ayaklarının içine 2 trabzanlı bir blok yapacağım. 1 2 2 zincir çekiyorum ve 2 kaz ayağının arasına üzerine sarmadan batıyorum. 2 zincir, kaz ayağımın ortasına 2 blok, 2 zincir ve ara noktaya üzerine sarmadan 2 zincir, ikili blok, 2 zincir, ara noktaya 2 zincir, ikili blok, 2 zincir ve kaz ayağının dibine. Beş zincir ve orta noktaya 5 zincir, yine kaz ayağının dibine üzerine sarmadan 2 zincir, ikili blok. Bu sırada sadece yelpazeyi çalışıyoruz. Çilek çalışması bitti çünkü. 2 zincir, ikili blok, 2 zincir, 2 zincir, ikili blok, 2 zincir, 2 zincir, ikili blok, 2 zincir ve kaz ayağının
dibine üzerine sarmadan sabitliyoruz. Bu sıramızda bu şekilde tamamlıyoruz. 17. sırayı 4 zincir çekerek şu noktada sabitleyerek bitiriyorum. Ve 18. sıraya geçiyorum. Şimdi burada kaydırma yapacağım birkaç tane. Boşluğa bir zincir. Çünkü şunun tepe noktasına yürümem gerekiyor. 2 kaydırma ve 3. de orta noktadayım. Şimdi burada trabzan yerine 3 zincirimi çekiyorum yine. Bunu bir trabzan kabul ediyorum. Ve 3 zincir daha çekiyorum. Şu noktaya bir trabzan çalışıyorum. Üç zincir çekiyorum. Şu boşluğa da bir trabzan çalışıyorum. 3 zincir ve şu boşluğa 3 zincir, bir trabzan daha. Baştaki ve sondaki tepeciklerin tepe noktasına bir tane trabzan çalışıyorum. Ortadakilere ikişer tane trabzan çalışıyorum. 3 zincir ve tepe noktasına bir trabzan. Şimdi bir sonraki yelpazeye geçeceğim. Yine 1, 2, 3 zincir ve orta noktasına, iki trabzanın ortasına bir trabzan, 3 zincir, bir sonraki tepeciğin kenarlarına 3 zincir, kenarlara 3 zincir, üç zincir, ve sonuncuya bir trabzan çalışacağım. 3 zincir, orta noktaya bir trabzan. Yine 3 zincirle iki yelpazeyi birbirine bağlıyorum. Ve bu sıramızı da bu şekilde devam edip artık desenimizin son sıralarına yaklaşıyoruz. Giderek güzelleşmeye başladı ve örnek ortaya çıkmaya başladı desen. 19. sırayı çalışıyorum ve burada yaptığımız trabzanların üzerine, her birinin üzerine kaz ayağı çalışması yapacağız. Arada zincir çekmeden. Üzerine sarıyorum. Trabzanın tepe noktasına bir kaz ayağı çalışıyorum. Araya 2 zincir. Bir sonraki trabzana araya 2 zincir. Bir sonraki trabzana 2 zincir. Her trabzanın üstüne bir tane kaz ayağı. Ve sıra sonuna geldim. Sırayı yine kaz ayaklarını birbirine birleştirerek, sabitleyerek bitiriyorum.
Şimdi burada yine kaydırma yapacağım. Şöyle 1 2 şu ara noktaya 2 zincir, ikili bloklar yapacağım kaz ayaklarının arasına. 1 2 trabzan, 2 zincir. Daha önce de bu çalışmayı yapmıştık. Orta boşluğa 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, ara boşluğa 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, ara boşluğa 2 zincir, 2 trabzan, 2 zincir, ara boşluğa 4 tane şu şekilde pıtırcık yapıyoruz. 3 zincir çekiyorum. Şu iki kaz ayağının birleşme, iki yelpazenin birleştiği yerde kaz ayağın orta noktasına batıyorum. 3 zincir çekiyorum. Bir kez daha batıyorum. 2 tane kaz ayağını bu şekilde atladım. Şimdi yine 2 zincir ve yelpazemin üstüne yine pıtırcıklarımı yapıyorum. 2 blok, 2 zincir, ara boşluğa 2 zincir, 2 trabzanlı blok, 2 zincir, ara boşluğa 2 zincir, ikili blok, 2 zincir, ara boşluğa 2 zincir, 2 zincir ve ara boşluğa. Yine 4 tane pıtırcık yaptım yelpazemin üstüne. Her yelpazenin üstünde 4 tane pıtırcık olacak. Şu şekilde. Üç zincir, üç zincir ve yine 4 tane pıtırcık. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağız. Yirminci sıranın sonuna geldim ve böylece desenimizi bu sırada tamamlamış oluyoruz. Bundan sonra yeni bir desene başlayacağız. Yirmi birinci sıraya başlarken yeni desenimizin de ikinci desenimizin de birinci sırasına, yani örnek kurulumu sırasına başlarken 2 kaz ayağının orta noktasındayım. Üst sıraya geçiyorum. 3 zincir çekiyorum bir trabzan yerine. 4 tane zincir çekiyorum. Ve pıtırcığımın tepe noktasına üzerine sarmadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. Ve pıtırcığın tepe noktasına batıyorum. 4 zincir ve tepe noktaya 4 zincir ve tepe noktaya 4 zincir, iki kaz ayağının tam ortasına
bir trabzan, 4 zincir, üzerine sarmadan tepe nokta, 4 zincir, üzerine sarmadan tepe nokta, 4 zincir, üzerine sarmadan tepe nokta, 4 zincir, şimdi yine ara noktaya geldim, 4 zincir, üzerine sararak bir trabzan, bu sıramızda böyle tamamlıyoruz. Bundan sonra eteğimizin örgüsü bu desende tekrar edecek. Aynı deseni istediğimiz uzunluğa erişinceye kadar çalışacağız. Bu A formunda bir etek çalışması. Örnek kurulumunu tabii ki devam ettireceğim. Ancak bunları yeri gelmişken izah ediyorum. Bu şekilde ördüğümüz zaman eteğimiz kendiliğinden, doğasında A formunu elde ediyor zaten. Aşağıya doğru bir genişleme sağlıyor. Ben bu eteğimde bu desenden 3 tane çalıştım. Bu şekilde 3 tane desen yaptım ve videolarımda gördüğünüz uzunluktaki o eteği elde ettim. Tığ numarası ve el ayarına göre eteğin uzunluğu 55-60 santim aralığında değişecek. Eğer daha uzun bir etek çalışması yapmak isterseniz bu şekilde tekrar ederek bir desen daha uzatabilirsiniz eteğinizi veya 2 desen daha uzatabilirsiniz. Ama bu şekilde ördüğünüzde form A form olarak aşağıya genişleyerek devam edecek. Bunu paylaşmak istedim yeri gelmiş iken. Ve tabii çok önemli bir ayrıntı da var. Diyelim ki bu A formu çalıştınız ve etek ucunda daha fazla bir genişleme tercih ediyorsunuz. Yani şöyle daha marullu bir etek ucu çalışması düşünüyor ya da istiyor olabilirsiniz. Onu gerçekleştirmek için de bu sıradaki çalışmamız esas. Yani o işlemi bu sırada gerçekleştirebiliriz. Şu iki yelpazenin arasında birleşme noktasında yaptığım trabzan çalışmam var. Şurada bir trabzan çalışıyorum. Bunu yaparak devam ettiğimizde desenimizi ne kadar çoğaltırsak çoğaltalım bu A formda devam edecek. Eğer bir fırfır, daha volan, daha marul istiyorsanız ama tabii ki son sırada bakın bu çok önemli. Eğer bunu bu sırada yani birinci desenden sonra yaparsanız eteğinizde korkunç bir genişleme ve çirkinlik olacaktır. Onun için bu ayrıntıyı da paylaşmak istiyorum. Eğer volon istiyorsanız etekte ekstra volon. Şöyle yapıyoruz. İki kaz ayağının birleşme noktasındaki noktaya bir trabzan çalışmıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Bunun üzerinde bir önceki sırada çektiğim zincirler var. Bu zincirlere şu şekilde 4 zincir, bir de şunun tepe noktasındaki zincire. Bu fazladan bir trabzanı yaptığımızda sizin çok volanlı marullu bir etek çalışmanız olabilir. En son desende bunu, etek ucunda bunu son desene başlamadan önce uygularsanız, yani şu detayı, ayrıntıyı yaparsanız. Eğer bunu yapmazsanız, bu şekilde tek trabzan çalışırsanız eteğinizi A formda devam ettirebilirsiniz. Şimdi bu sırayı bu şekilde devam ediyoruz. Ve bir sonraki sırada
desen kurulumumuzu yapacağız yine. Ve başka detaylarda paylaşacağım sizinle. Yeni bir örnek kurulumundayım. Birinci desenimizi bitirdikten sonra yeni desen kurulumunda da tıpkı eteğe başladığımız noktadaki gibi aynı çalışmayı yapıyoruz. Farklı hiçbir şey yok. Yani bütün desenlerimizde bu örnek kurulumu sırasını esas alıyoruz. Ancak eteğimizi örerken, ki bunu ancak örerken görebilirsiniz, desen kurulumu sırasının 4. sırasında bir hata ile yüz yüze gelebilirsiniz. Hata değil ama kutucukların denk gelmemesi diyebiliriz. Şimdi kurulum sıramızda yapraklarımızı ve bademlerimizi ya da çileklerimizi oluştururken şöyle 4. sırada şu çalışmayı yapıyoruz. Bir boş kutu çalışıyoruz. Bir de kaz ayağı olan desenimizi kuruyoruz. Ve sıra sonuna geldiğimizde bu desen kurulumunda şöyle bir hata ile yüzleşebiliriz. Boş köprümü çalıştım. Şimdi yine kaz ayağı çalışması yapacağım. Ve sorun burada. Şimdi burada da başlarken bir kaz ayağı çalışması yaptım. Ve burada da bir kaz ayağı çalışmam var. Yani iki kaz ayağı birbirine çakıştı. Bu durumda desenim normal seyrinde devam etmeyecek. Ve bu sorunla her desen kurulumunda karşılaşabiliriz. Bunu nasıl tolere edeceğiz? Şöyle biraz geri gidiyorum. Örgünün içerisinde bu kamufle olacaktır. Şimdi normalde benim şu noktaya bir trabzan çalışmam gerekiyor. Ben o noktaya değil de bir boşluk bırakarak bir sonraki noktaya trabzanımı çalışıyorum. Köprümü yapıyorum. Bir tane atlatarak. Bu normal standardımız zaten. Şimdi yine kaz ayağı çalışıyorum. Şimdi buraya normal köprümü çalıştığımda bunu atlatarak şuraya batacağım. O halde bir tane kutucuğum yine fazla geliyor. Şunu yine bir tane atlatıyorum. Bir boşluk bırakarak trabzanımı örüyorum. Ve köprümü çalıştığımda şimdi desenimiz kendi döngüsünü tamamladı. Sıramı şu şekilde bitiriyorum. Normalde şurada 4 zincir olması gerekiyor. Evet, 1 2 3 4 normal şekliyle bitiriyorum. Karşılaşabileceğiniz sorunları da bu videoda izah etmeye çalışacağım. Ve sıramızı bitirdik. Hemen burada yine hassas bir detaydan söz etmek istiyorum. Örnek kurulumu sırasında şu trabzanlı ve kutucuklu boş sıradan sonra bu örnek sırasını kurarken
Eğer şu kaz ayağından başlar isek, ki istediğimiz yerden başlayabiliriz aslında. Kaz ayağından başlarsak sorunsuz şekilde ilerleyebiliriz. Kaz ayağının orta noktasına gelerek. Eğer buradan başlangıcımızı yaparsak sonraki sıralarda özellikle şu noktalarda buraya gelip kalabiliyoruz ve desenimiz bozuluyor bir sonraki sıraya geçerken. O nedenle kaz ayağından başlamak sizin için çok büyük bir avantaj sağlayacak örgünün sağlıklı ilerlemesi açısından. Bir de bahsetmek istediğim, eteğim hayli ilerledi. Bitti aslında 3 tane desenim ama ben daha uzun bir etek çalışıyorum şu anda. Eteğimizdeki genişleme. Hiçbir şey yapmıyoruz. Hiçbir artırma işlemi yapmıyoruz. Ama eteğimiz aşağıya doğru genişliyor. Bundan bir önceki videoda da bahsetmiştim. Bir önceki ekte daha doğrusu. Şöyle bir sayarsak eteğimize başladığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yaprağımız var. Hiçbir artırma yapmıyoruz. Şurası birinci desenimiz. İkinci desenimize geçtiğimizde yine yapraklarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9'du 11 olmuş. Şimdi yine burayı sayalım. Bu üçüncü desenimiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olmuş. Yani eteğimiz bu şekilde artış göstererek aşağıya doğru genişliyor. Biz hiçbir özel artırma işlemi yapmıyoruz. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Bir çalışmanın daha sonuna geldik sanıyorum. Eteğimizin uzunluğu 55-60 santim aralığında olacak. Ancak bu şekilde eteğimizi tabii ki giymiyoruz. Yani giymeye hazır değil örgümüz bittikten sonra. Alize Diva ip uzayan akışkan bir ip ve ipeksi bir dokusu var. Yani ipek bir kumaş gibi tiril tiril bir dokusu var. Bu dokuyu elde edebilmek için çok iyi bir ütü işlemi yapmamız gerekiyor. Bu ütü işlemi sırasında ip kendi doğasına kavuşacak ve yıkandıktan sonra asla sarkmayacak. Yani ütü değil de bir sabitleme işlemi yapmış olacağız. Bu sabitleme işlemini şu şekilde çalışıyoruz. Buharlı bir ütüye ihtiyacımız var. Orta ısıdan biraz daha yüksek bir buhar ihtiyacımız var. Eteğimizi ütülerken tek kat olarak ütü masasına geçiriyoruz. Ütümüzde üzerine 3 santim kadar yüksekten buharı tutuyoruz bir süre. Ve daha sonra elimizle şu şekilde düzeltiyoruz. İpimiz sabitleniyor ve kendi dokusuna kavuşuyor örgümüz. Ve ondan sonra asla yıkandığında, yani bu sabitleme işleminden sonra yıkandığında da boyunda sarkma veya kısalma asla olmuyor. Yalnız bu işlemde sizden ricam, lütfen asla ütü değdirmeyin. Örgünüzü bozarsınız. Bu bütün örgüler için geçerli. Örgüye ütü yapılmaz. Sadece buhar kullanıyoruz ve elimizle nazikçe şu şekilde buhardan sonra düzelterek örgümüzü sabitliyoruz. Şimdilik paylaşacaklarım bu kadar. Bir çalışmanın daha sonuna geldik. Umarım memnun kalmışsınızdır ve siz de hayal ettiğiniz eteğe kavuşmuşsunuzdur. Yeni çalışmalarda, yeni videolarda, yeni workshoplarda görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.